Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Beni merak edenler için de ben de iyiyim. Elimden geldiğince sizlere bol bol video çekmeye çalışıyorum. Bugün şöyle bakın rengarenk açılış yaptım. Bugün sizde hem elinizde kalan ipleri değerlendirebileceğiniz hem de Pinterest modeli bir çanta yapacağım arkadaşlar. Belki arayanlar vardı. Benden de yine bir müşterim istedi. Resim attı, bunu yapabilir misiniz diye dedim. Neden olmasın? Şimdi onu yapacağız arkadaşlar. Öncelikle şöyle bakın elinizde kalmış iplerden de yapabilirsiniz. Şöyle renkli boncuklarımız var. Bana attığı resimde bu boncuklardan kulp yapmışlar. Ben de böyle bir boncuk aldım. Şimdi dediğim gibi istediğiniz renklerden düz renkle çalışabilirsiniz bu arada. Benim siparişim renkli olduğu için ben bu renklerden kullanacağım. 4 milim tığ kullanıyorum çünkü çift kat çalışacağız çantamızı. Şimdi ana rengimiz biliyorsunuz her zaman gibi hasır rengi. Arada hasır rengi karıştırarak renklerimizi, örgümüzü ilerleteceğiz. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi 4 milim tığım var. İpim normal kağıt ip, sarı ip de alabilirsiniz, çile ip de alabilirsiniz. Dediğim gibi ben elimde olan ipleri kullanıyorum. Şimdi arkadaşlar tabii ki çanta bitince tartıp size ne kadar kaç gram geldiğini söyleyeceğim. Şimdi örgümüze başlayalım arkadaşlar. Ama bundan önce de küçük bir ricam var. Artık ezberlemişsinizdir herhalde ama küçük bir beğeni, küçük bir emoji, bir de hype puanınızı eksik etmezseniz çok sevinirim. Abonelik de ücretsiz. Bunların hepsi ücretsiz arkadaşlar. Bunları verirseniz benim için de iyi olur. Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, önce videonun başında resmini koyacağım ya da bitmiş halini. Çantayı göreceksiniz. Renkli bir çanta olduğu için önce şöyle bir hasır rengi ipim var. Onu alıyorum. Bir tane de istediğiniz bir renkte olabilir. Fark etmez. Bunun yanına farklı bir renk koyuyorsunuz. Şimdi ben şöyle turuncu renk alacağım ilk önce. Dediğim gibi sıralaması da size kalmış. Şimdi zincir çekeceğiz arkadaşlar. Çantamızın mantığı aslında oval taban. Oval tabanın büyük hali gibi düşünün. İlk parçamız o şekilde olacak. Şimdi ikisini bir. Normalde bu çantanın arasına ip yürütüyorlar arkadaşlar. Ama ben çift kattan ip yürütmenin gerek olduğunu düşünmüyorum. Çünkü iplerim yeterince kalın. Şimdi şöyle bakın. Tığımı şu ipimin arkasından geçiriyorum. Kendi ekseninde bir kere çeviriyorum. Hızlı yaptığımı düşünüyorsanız arkadaşlar videonun oynatma ayarlar kısmına oynatma hızını yavaşlatabilirsiniz. Şimdi bakın parmağımdaki ipten alıp tığımın içindeki ilmekten geçiriyorum. Kilit zinciri yaptım. Şimdi tekrar bir çift iple çalışmanın da zorluğu böyle bazen çıkabiliyor. 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20. Şimdi arkadaşlar ben de ilk kez yapıyorum. O yüzden sayıları size yaptıkça bildireceğim. 20 21 22 23 24 ve 25. Şimdi 25 sıra zincir çektim. Şimdi mantığımız şu şekilde arkadaşlar. Şimdi 25 çektim ama birkaç tane de arttırabilirim. Dediğim gibi karar vereceğim ondan sonra. Şimdi mantığımız oval taban şeklinde ilerleyecek. Oval taban olduğu için hem yukarıdan da genişleyecek. Yan taraflarda kaç sıra giderseniz yan genişliği de o şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Şimdi normalde ipimiz 2 kat olduğu için hani 10 sıra falan ölsek şöyle şu kadar yukarı gider. Tahmini hesap yapıyoruz bunu. Bu yan taraftan da aynı şekilde uzayacağı için hani göz kararı bir hesaplama yapıyorum. Normal tek kat ipte 5'er santim yeterli oluyor ama 2 kat ip yaptığımız zaman hani sıra sayısı az olsa da sayı yükselmiş olabiliyor. O yüzden bunu bir göz önüne alarak çantamızı büyüteceğiz. Şimdi 25 tane çektim ben. 1
25'in üstüne 26, 27, 28. 28 tane zincir çektim arkadaşlar. Şimdi bu sırada dönüş yapacağız. Bakın tığımızda ilmeğimiz var. İlmeğimizi olduğu nokta değil, hemen yandakine şöyle batıyoruz ve sık iğne yapıyoruz. Oval taban gibi. Hemen yanındakine şöyle iki kanalını alıyorum. Çift kat iple çalışmak zor arkadaşlar. 5 numaralı tığla da 4,5'la da yapabilirsiniz. İpiniz çok kalınsa. Ben biraz sert tok dursun istediğim için çanta biraz sıkı oluyor ve zor olabilir örmesi. Ama dediğim gibi siz zorlanıyorsanız 4,5'la 5'le yapabilirsiniz. Çünkü iplerim benim de biraz kalın. Ama bu modelde ipin kalın olması daha iyi. Çünkü çanta formlu bir çanta olacağı için duruşu da güzel durur. Şimdi sıra sonuna kadar sık iğnelerimi yapıp geliyorum. Evet, bakın ilk sıra sonuna kadar geldim. Şimdi şurada bir ölçü vereyim. Şöyle bir çift kat ipten çalıştık arkadaşlar, biliyorsunuz 20 santim bakın. 20 santim yaptım. Şimdi köşe dönüşünü yapacağım. Şimdi en son battığım yere bakın bir kere battım. Şu ipimi de yürütüyorum. Bir daha batıyorum. Normalde o an tabanlarımda 3 kere arttırıyordum ama bunu da 3 kere arttırmayacağım arkadaşlar. Biraz fazla arttırmayı düşünüyorum. Dediğim gibi ben de ilk kez yapıyorum. Tamamen ben yapınca siz de nasıl yaptığımı öğreneceksiniz. Şimdi bakın bu ilk dönüş. Buraya ben karıştırmıyorum ama karıştıranlar olduğu için şuraya bir tane şöyle ilmek belici takın. Yoksa tel toka da olur, normal kanca da olur, ip de olur arkadaşlar. Şimdi aynı noktaya bakın. Şöyle aynı noktaya bir kere daha batıyorum. Bu üçüncü oldu. Bakın. Şimdi aynı noktaya bir kere daha batıyorum. Bakın bu dördüncü oldu. Şimdi normalde oval tabanlarını ben 3 kere batıyorum ama bunda arkadaşlar 4 kere battım. Biraz daha kenarları kasma yapmasın, düzgün dursun diye. Çünkü büyük, yani çift kat çalıştığım için kasma yapabilir diye düşündüm. Şimdi hemen diğerlerine yanda bakın şu zincirlerimizin tek kanatları kaldı. Buralara normal birer tane sık iğne şeklinde geçiyoruz. Şimdi şu sonuncu yaptığımızda da bir tane daha tutturabiliriz. Hani kafanız karışıyorsa diye. Şimdi bakın 1, 2, 3, dördüncüye de bir tane daha tutturalım. Şimdi diğerlerinin üzerine de bir tane şöyle sık iğne yapıyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar sık iğnelerimizi bakın yapıp geliyorum şu sıra başına. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Buraya ilkini yaptım arkadaşlar. Hemen bir ilmek belici koydum. Aynı noktaya bir tane daha yapıyorum. 2. Aynı noktaya bir tane daha yapıyorum. 3. Aynı noktaya bir tane daha yapıyorum. 4. Normalde diğer uca da 4 tane yapmıştık biliyorsunuz şuraya. Şimdi buraya da bir ilmek belici takıyorum sonuna, yani dördüncüye. Şimdi size burada bir püf noktası vereceğim. Burayı kaçırmayın. Videoları atlatarak izlemeyin arkadaşlar. Çünkü bazen bir şey paylaşıyorum, atlanıyor. Ondan sonra burası şöyle olmadı diye yorum geliyor bana. Şimdi arkadaşlar bakın. Eğer tabanınız yamuk oluyorsa muhtemelen kenarlarda fazladan artış yapıyorsunuz demektir. Yani yanlış yere batıyorsunuzdur. Bakın burada 4 tane arttırdım. Başı sonu burada. Burada da aynı şekilde şu ortadaki, bakın bu ortadaki ilmeklerin hepsinin birbirine bakın eşit olması lazım. Eşit sayıda, yani karşıdakiyle diğer karşı taraftaki ilmek sayıları eşit. Bakın şu arttırdıklarımızı saymıyorum. Yani ilmek belicim olduğu yerlere bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. İkisi de eşit. Yani ilmeklerimiz karşılıklı şekilde eşit ve aynı sayıda. Burada da 27, burada da 27 olmalı.
Şimdi zaten 28 sık iğne yapıp 27 sık iğne ile başlamıştık. Hani köşeleri de dönüşlerde arttırımlarımız oldu. Şimdi diğerleri yine aynı şekilde birer tane sık iğne yapacağız. Ama burada ip rengini değişmek istiyorum ben. Bu turuncu yerine başka bir renk ekleyeceğim. Şimdi turuncuyu şöyle kısa kesiyorum. Şimdi buraya farklı bir renk ekleyeceğim. Mesela mavi olabilir. Şöyle açık maviden bir renk alıyorum. Şimdi maviyi ekleyeceğim. Aynı ana rengim duruyor. Onun yerine renkli turuncunun yerine mavi ekleyeceğim. Bunu da yaparken zaten yürüteceğim ve arkada kalıyor zaten. Bakın sırada gelen sık iğneye batıyorum. Şöyle normal sık iğne yapıyorum. Turuncuyu da yürüteceğim. İpimi biraz uzun bırakayım. Şu tarafa doğru alıyorum ipin geldiği yöne. Şimdi buradan ipimi alıp sık iğne yapıp rengimi değişmiş oluyorum. Bakın. Şimdi arkadan da şöyle iki ipimi yürüteceğim. Şimdi her bir sık iğnenin üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın. Şimdi burada da şimdi arttırma noktasına gelene kadar aynı şekilde sık iğne devam ediyoruz. Evet, şimdi bakın kancamızın olduğu yere geldik. Şimdi kancamızı alıyoruz. Şimdi burada 4 tane arttırma yapmıştık. Her birinin tepesine ikişer kez batıp yani aynı noktaya 2 tane sık iğne batıp bu sayıyı 8'e çıkaracağız. İlk yaptığımızın hemen şöyle ucuna takalım yine bunu. Şimdi aynı noktaya bir tane daha yandaki noktaya batıyoruz. Aynı sık iğnenin tepesine 2 tane. Yandaki üçüncüye yani battık bir kere. Aynı noktaya bir kere daha batıyoruz. Bakın. Şimdi en son arttırmamızın olduğu noktadayız. Buraya da 2 kere batıyoruz. Birinciyi battık ve ikinciyi de batıyoruz. Buraya battıktan sonra hemen şöyle sonuncumuza tekrar kancamı taktım. Şimdi aynı şekilde her birinin üzerine bir tane batıyoruz. Şimdi arkadaşlar burayı tekrar göstermeme gerek yok. Şöyle burada da arttırmalarımı yapıyorum. Ondan sonra farklı renge geçeceğim. O renk birleştirmesini göstereceğim size. Noktasına geldim. Şimdi tekrar burayı da size birlikte yapalım. Şimdi buraya da aynı karşıdaki gibi her birine ikişer kez batarak 4 tane olan arttırmamızı 8'e çıkaracağız. İlkini yaptım. Bakın hemen işareticimi taktım. Aynı noktaya tekrar bir tane daha. Hemen ikinci arttırmam yerine geliyorum. Buraya da bir tane battım. Aynı noktaya bir tane daha. Üçüncü arttırma noktamdayım. Bir tane battım. Tekrar aynı noktaya. Bakın. Şimdi dördüncü arttırma noktamdayım. İşaretimizi çıkarıyorum. Bakın bir ve şöyle ikinciyi yapıyorum. Şimdi bunu buraya takıyorum. Bu renk değişimleri burada sabit yapmak zorunda değilsiniz. Ben de değişik değişik yerlerde renk ekleyeceğim arkadaşlar. Hani illa hepsini burada ekleyeceğiniz diye bir kaide yok. Yani bir geri ileri mesela karşıya kadar farklı renkle gidip sonra farklı bir renkle ekleyebilirsiniz. Ben de arada böyle yapmayı düşünüyorum. Şimdi hatta bakın bir tane daha yapıyorum. Buraya şimdi farklı bir renk ekleyeceğim. Şimdi maviyi kesiyorum arkadaşlar. İsterseniz ana rengi kullanmak zorunda değilsiniz. İki farklı renkte de kullanabilirsiniz yani. Tamamen size kalmış. Maviyi kestim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir mor eklemek istiyorum. Bence güzel olur. Canlılık verir. Şimdi bu mor rengimden ekleyeceğim. Şöyle. Şimdi mor rengimi ekliyorum. Buradan devam ediyorum. Ta ki şurada arttırma noktama gelene kadar sık iğnelerimin üzerine batıyorum. Bir tane sık iğne. Bakın.
Mor rengimi ekledim. Arkadan da bu iplerimi yürütüyorum arkadaşlar. Biraz yürütüyorum. Kalanını da sonra makas yardımıyla zaten temizleyeceğim. Bakın. Şimdi arttırma noktama kadar örüyoruz. Arttırma kısmımıza geldik. Bakın buradan şimdi ilmeğimi çıkarıyorum. Bir çift bir tek yapacağız arkadaşlar. Önce bakın bir çiftimi yaptım. Hemen şurada ilk yaptığım bakın çiftin başına tutturuyorum onu. Burada sayılarımızı kaydırıyorum ben. Siz nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum ama hani hepsi üst üste gelmesin. Çiftler arttırmalar üst üste geldiği zaman köşeli bir görüntü oluyor. O yüzden bir sağına bir soluna arttırma o şekilde kaydırıyorum. Şimdi bakın bir tekimi yaptım. Şöyle yaklaştırayım size. Şimdi bir çift var. Bu ikinci çiftim. Şimdi bir tane tek. Şimdi bir tane çift. Bu üçüncü çiftim. Biliyorsunuz 4 tane çiftimiz var. Bir tane tek yapıyoruz. Ve bir tane çift yapıyoruz. Bu da dördüncü çiftim. Bir, iki ve bir tek. Tekimizi de yapıyoruz buraya. Ve yine buraya takıyorum. Şimdi devam ediyorum. Sıra sonuna kadar. Sıra sonunda da aynı şekilde bir çift bir tek, bir çift bir tek, bir çift bir tek şeklinde buradaki köşeleri de aynı şekilde arttırıyoruz. Evet, burada da arttırmamı yaptım. Şimdi arkadaşlar gittikçe görüyorsunuz genişliyor. İp rengi değişimi yapacağım ben yine. Bu şekilde arttırmanın düzenli olarak gidecek. Yalnız çantanın yapısı itibariyle oval tabanı geniş olacak. Eğer yanlarda kasma yaparsa aralarda ekstradan arttırımlarımız da olacak. O yüzden videoyu dikkatli dinleyin arkadaşlar. Atlamadan izleyin. Gerekli gördüğüm halde ekstradan arttırma yapacağım. Hani genişledikçe taban çünkü kasma yapabilir ya da yetmeyebilir. İp de 2 kat olduğu için. O yüzden videoyu detaylıca izleyin derim. Bakın burada son arttırmadan sonra son sık iğnemi yaptım. Dediğim bir çift bir tek, bir çift bir tek, bir çift bir tek, bir çift bir tek. Şimdi bakın burada da normalde bakın eşitti burada. Bu aşağı yukarı şekilde oynatarak bunlar zaten dengelenecek. Bu şekilde tabanımızı yuvarlak ve eğri olmadan bitireceğiz. Buradaki püf noktasını zaten size anlatacağım. Sıra sonuna doğru bunu orantılayarak, eşitleyerek tabanımızı bitireceğiz. Şimdi normal yandaki sık iğneleri de bir tane sık iğne yapıyorum. En son şu maviye de yaptım. Bakın. Şimdi burada tekrar ipimi değişeceğim. Hatta şöyle bir tane daha yapayım ki biraz aşağı doğru kaysın. Bakın ipimi mor ipimi keseceğim. Şimdi farklı bir ip renk kullanabiliriz. Sarı kullanabiliriz mesela. Çok da güzel olur. Şimdi elinizde olan ipleri ya da dümdüz sadece tek bir renkten de yapabilirsiniz. Dönüşümlü halde şimdi bu maviyi de sonra yine kullanacağız. Hani dönüşümlü halde ilerleteceğiz örgüyü. Şimdi devam ediyoruz sık iğnelerimize. İplerimi de yürütüyorum. Bakın. Şimdi sıra sonuna kadar geliyoruz. Burada arttırmamıza geçeceğiz. Şimdi arttırma noktamıza geldik. Burada çiftle başlamış biliyorsunuz. Şimdi 2 tek bir çift yapacağız. Önce bu sefer teklerden başlıyoruz. Birinci tekimizi koyuyoruz. Hemen şuraya bakın. Şöyle ilk noktamıza yine koyuyoruz. Sonra ikinci tekimizi yapıyoruz. Sonra çiftimizi yapıyoruz. Yani 2 tek bir çift sırasındayız. Çiftimizi yaptık. Şimdi
Şimdi 2 tane tek, 1 2. Şimdi ikinci çiftimizi yapıyoruz. Aynı noktaya bir kere daha batıyorum. İkinci arttırmamı da yaptım. Şimdi bir tek, yanına bir tek daha. Şimdi üçüncü çiftimizi yapıyoruz. Bir, aynı noktaya bir kere daha. Şimdi bir, iki tane tek ve buraya da bir çift yapıyoruz. Bakın. Bir ve ikinciyi de yapıyoruz. Şimdi buraya ilmek belirleyicimizi takıyoruz. Bakın arkadaşlar, giderek eşitleniyor. Dediğim gibi zaten şeyin sonuna doğru bunu tamamen eşitleyeceğiz. Yani onu aşağı yukarı kaydırarak eşitleyeceğiz. Şimdi burada bakın tam görünmüyor çift renk olduğu için. İsterseniz dediğim gibi çiftlerin üzerine direkt çift yaparsanız bu şekilde dörtgen bir tabanınız olur. Bir ileri bir geri şeklinde kaydırma yaptığımız zaman bu oval şeklini alıyor. Şimdi arkadaşlar bakın aynı şekilde burada önce iki tek bir çift, iki tek bir çift şeklinde yapıp bu sıramızı da tamamlıyoruz. Renk geçimine geçeceğiz. Diğer arttırma noktasına geldik. Burada da aynı şekilde önce ilk tekimi yapıyorum. Sonra ikinci tekimi yapıyorum. Sonra bir çift yapıyorum. İlk çiftimi yapıyorum. Yani aynı noktaya iki kez. Şimdi iki tane tek. Sonra yanına ikinci çiftimi yapıyorum. Şimdi iki tane tek. Hızlı yaptığımı düşünüyorsanız arkadaşlar videonun oynatma seçenekleri var. Oradan yavaşlatabilirsiniz. Şimdi çiftimi yapıyorum. Bu üçüncü çiftim. Şimdi iki tane tek yapıyorum. Ve işareticimin olduğu yeri çıkarıp buraya bir çift yapıyorum. Çiftin en son yaptığımıza şöyle tekrar bunu takalım. Şimdi diğerleri normal. Aynı şekilde sık iğne sıralarımızı tamamlayacağız. İp rengi değişeceğiz. Gösterdiğim şekilde değişebilirsiniz arkadaşlar. Hiç yani değişmeye de bilirsiniz. Düz renk de yapabilirsiniz. Dediğim gibi tamamen size kalmış. Şimdi ip rengimi değişeceğim ben. Ama bundan önce şöyle bir şey var. Şimdi normalde burada arttırma ne yapıyorsak bu tarafta da aynısını yapacağız. Şimdi diğer arttırma sırasında sadece bir kenarı göstereceğim. Diğer tarafını aynı şekilde aynısını yapacaksınız arkadaşlar. Şimdi burada ipimi değişeceğim. Sonra şu arttırma kısmına tekrar geleceğim. Şimdi bakın arttırma noktasına geldik. Şimdi buradan ilmek belirleyicimi çıkıyorum. Şimdi 3 tek bir çift sırasındayım. 3 tekin önce arkadaşlar çifti yapacağım. Çifti yaptıktan sonra yani bir çift 3 tek 1 2 3 tane önce çiftimi yapıyorum. Çıkarttığım noktaya hemen ilk yaptığıma şöyle bir ilmek belirleyici koyuyorum. Aynı noktaya bir tane daha batıyorum. Bu birinci tekim ve 3 tane birinci çiftim pardon 3 tane yan yana tek yapıyorum. Yani aynı noktaya bir kez batıyorum. Şimdi ikinci çiftimi yapıyorum yanına. Yani aynı noktaya 2 kere sık iğne yapıyorum. Şimdi ikinci çiftimi de yaptım. Şimdi 3 tane bir yan yana 2 3 tane tekimi yaptım. Şimdi bakın. Şimdi üçüncü çiftimi yapıyorum. Aynı noktaya 2 kere battım. Şimdi 3 tane tek 1 2 3 ve çiftimi yapıyorum. Aynı noktaya 2 kez şöyle elimle de açıyorum.
son çiftimi, yani 4. çiftimi de yaptım. Şimdi 3 tane tek. 1 2 işaretli cimri olduğu yere de bir tane daha tek yapıyorum. Dediğim gibi bunu zaten son şeyleri yapmayabilirsiniz ama hani yeni başlayanlar yön kaybetmemesi için koyabilirsiniz. Şimdi burada arkadaşlar aynı şekilde yaptığım şekilde buraya uyguluyoruz. Video çok uzun olsun, sıksın istemiyorum size. O yüzden burada bir çift 3 tekle başladık. Burada da aynı şekilde bir çift 3 tekle sıramızı tamamlayacağız. Sonra devam edeceğiz. Buradaki arttırmaya geleceğiz. İstediğiniz zaman ipinizi değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi aynı şekilde de burada arttırmamızı yaptık. Şimdi tekrar arttırma noktamıza geldik. En son bir çift 3 tekti. Şimdi bir çift 4 tek sırasındayız. Şimdi önce burada çiftimizi yapmıştık. Biliyorsunuz 3 tek sırasında önce çifte. Şimdi burada kancamı çıkarıyorum. 4 tekin ilk tekini yapıyorum. Hemen şuraya yine tutturalım. Bu arada ben ipimi bakın şöyle değiştirdim. Böyle kısım kısım kesik kesik de yapabilirsiniz. Yani size kalmış, ipi nasıl değiştirdiğimi gördünüz. Ona göre istediğiniz yerlerde değişebilirsiniz. Şimdi ikinci tekimi de yapıyorum. Şimdi üçüncü tekimi yapıyorum. Şimdi dördüncü tekimi yapıyorum. Bu arada iplerimi de yürütüyorum. Siz de mutlaka iplerinizi yürütün. Çok kısa kalan kısımları onları makasla sonra temizliyoruz. Şimdi bir çift, yani aynı noktaya bakın 5. sık iğnenin olduğu yere 2 tane sık iğne yapıyorum. Bu arada oradan belli olur mu bilmiyorum ama çok zor örüyorum gerçekten. Hani ip çanta tok dursun diye 4 numarayla ördüm ama yapamıyorum derseniz 4,5 numarayla da yapabilirsiniz. Çift kat ipi ve sık iğne biraz zor oluyor açıkçası. Şimdi tekrar 1 2 3 ve 4. Şimdi tekrar arttırma yapıyoruz. İkinci çiftim. Yani aynı noktaya 2 kere. Şimdi tekrar 4 tane tek. 1 2 3. Şimdi üçüncü çiftimi yapıyorum. Yani aynı noktaya 2 kere batıyorum. Şimdi son 1. Tabii bazen arada bunlar da oluyor. 1 2 3 4 ve şöyle elimizde de düzelteyim. Ve sonuncu çiftimi yapıyorum. Yani 4. çiftimi. 1 ve 2. Buraya takıyorum. Şimdi aynı şekilde artık buradan sonrakileri normal şöyle sık iğne şeklinde ipimizi değiştirerek rengini değişmek istiyorsanız değişebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar burada da aynı şekilde 4 tek bir çift 4 tek bir çift yapıyoruz. Burada tekrar yine arttırma noktasında 5 tek bir çift sırasına geçeceğiz. Aynı şekilde buradaki yaptığımız arttırmayı burada da uyguluyoruz. İstediğiniz yerde renklerini değiştirip arttırma noktasında görüşürüz. Şimdi 5 tek bir çift sırasına geldik. Biliyorsunuz 4 tek bir çift yapmıştık. Şimdi 5 tek bir çift yapacağız. Önceki sırada 4 tek bir çift sıramızı tekle başlayarak başlamıştık. Şimdi bir çift 5 tek yapacağız. Çiftin tekini yaptıktan sonra şöyle kapatıyoruz tekrar ilmek birliğimizi. Tekrar aynı noktaya bir tane çift ve 5 tane tek. Şimdi dediğim gibi istediğiniz şekilde ipleri ekleyebilirsiniz. Ben de şöyle renkli renkli ekliyorum. Yani bu tamamen size kalmış. Dediğim gibi düz de yapabilirsiniz ama.
Şimdi 5 tane tek yapıyoruz. Tabii ki yapamayabiliyoruz. Bakın. 1, 2, 3, 4. Bu da 5. Şimdi 5 tane tekimizden sonra şimdi bir tane çift, yani aynı noktaya 2 kere batıyoruz. Şimdi tekrar yandan devam ediyoruz. Her bir sık iğneye bir tane üzerine batmak şartıyla 5 tane tek. İkinciyi yaptık. 3, 4. Bakın. Bu da 5. Şöyle elimizde her zaman düzeltin. Kağıt ip ütüyü çok sever arkadaşlar. Mutlaka her sırada, her köşe dönüşlerinde şöyle düzeltiyorum. Siz de düzeltmeye özen gösterin. Şimdi çiftimizi yapıyoruz. Evet. Şimdi tekrar 5 tane tek. Bakın. Üç, 4 ve 5. Evet, çiftimizi yapıyoruz. Bu da 3. çiftimiz. Bu 2 kat iple çalışmanın en büyük zorluğu bazen iplerin tekinin arkada kalması. Şimdi 5 tane tek. 2, 3. Evet, şöyle bakın. Evet. Şimdi bunu da çıkarıyorum. Buraya çiftimi yapacağım. Şimdi arkadaşlar çiftimi yaptım. Son çiftimdi bu. Şimdi bu şekilde devam ediyoruz. Burada da aynı şekilde bir çift 5 tek, bir çift 5 tek, bir çift 5 tek, bir çift 5 tek şeklinde bu sıramızı da tamamlıyoruz. Burada dediğim gibi ipleriniz değişmek size kalmış, serbest. Burada 6 tek bir çift sırasına geleceğiz. Burada arttırma sırasına tekrar görüşeceğiz. Evet, arttırma başlangıcımıza geldik. Tekrar biliyorsunuz 5 tek bir çift yapmıştık. Şimdi 6 tek bir çift yapacağız. Şimdi çıkartıyoruz. Biliyorsunuz bunu çiftle başlamıştık. Şimdi 6 tekin ilk tekini yapıyoruz. Birinci tekimizi yaptık. Bunu tekrar tutturalım. Şimdi ikinci tekimiz, üçüncü tekimiz, dördüncü, beşinci, bu da altıncı. Şimdi çift yapıyoruz. İlk çiftimizi burada yapmış oluyoruz. Şimdi tekrar 6 tane tek, ikinci tekimiz, şöyle üçüncü, dört, 5. Oldukça sıkı oluyor. O yüzden biraz zorlanıyorum ben de örmekte ama sonuç muhteşem olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi 6 tekten sonra tekrar çiftimizi yapıyoruz. İlkini yaptım. Aynı noktaya tekrar batıyorum. Şöyle elimi düzeltiyorum. Bu da ikinci çiftim.
Şimdi 6 tane tek. Üç, 4, 5 ve 6. tekimi de yapıyorum. Şimdi 3. çiftimi yapacağım. Yani aynı noktaya 2 kez sık iğne. Şimdi bakın. Şöyle elimizle düzeltiyoruz. Tekrar 6 tane sık iğne yapıyoruz. Üç, şöyle 4, şu elimle tekrar düzeltiyorum. Bakalım. Birinci çiftimiz, ikinci çiftimiz, üçüncü çiftimiz. Şimdi dördüncü çiftimizi yapacağız. Bir dakika. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. Evet 6. Ben burada ilmek belircimi yanlış yere takmışım diğer sırada. Buraya da şimdi çiftimi yapıyorum. Arkadaşlar bakın tek sık iğnenin üstüne çiftim geliyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir dakika yanlış mı saydım? Bazen kafam karışıyor benim de. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. Şimdi aynı noktaya bir kez daha batıp sık iğnemi yapıyorum. Ve buraya ilmek belircimi takıyorum. Aslında bu önemli değil. Önemli olan şaşırıyorsanız sadece başlangıcı hatırlamak. Çünkü bu tarafa doğru gittiği için sıkıntı olmuyor. Şimdi tekrar sık iğnelerimin üzerine sık iğnelerimi devam ettiriyorum arkadaşlar. Bakın dediğim gibi burada ne yapıyorsak bu taraftaki uçta da aynısını yapıyoruz. Şimdi ipinizi değişebilirsiniz, dediğim gibi değişmeyebilirsiniz. Aynı şekilde burada da 6 tek bir çift, 6 tek bir çift yapıyoruz. Burada mavinin olduğu yerde, yani arttırmalarınızın başlangıcı olan noktada 7 tek bir çift sıranıza geçeceğiz. Evet, şimdi arkadaşlar arttırmalarımızı yaptık. Ben ip değişikliğimi de yaptım. Eğer buraya kadar gelip eğer örgünüz kasıyorsa arkadaşlar şöyle aralara, yalnız şu şekilde söyleyeyim. Mesela bir tane ortadan, bir tane de bu karşı ortadan arttırma yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi eşit şekilde olacak. Hani bazılarımızın ip kalınlığı çok kalın, iplerde mesela kasma yapabilir. Yani bu şekilde dengeleyebilirsiniz. İlla sabit buna kalacaksınız, sabit kalacaksınız bir durum yok. Biraz da kendinize göre yorumlamayı öğrenmelisiniz. Eğer dediğim gibi hani burası çok kasıyorsa bir tane buradan, bir tane buradan, yani eşit şekilde iki tane arttırma yapıyorsunuz. O da mı yetmedi? İkişer tane yaptım. Bir tane bu taraftan, bir tane bu taraftan, bir tane bu taraftan, bir tane bu taraftan, 4 adet ediyor. Hani bunu kendinize göre yorumlayabilirsiniz. Ben dediğim gibi arttırmalarda yine size söyleyeceğim eğer gerek duyarsam. Çünkü ben de bunu ilk kez yapıyorum. Şimdi şuradan ilmek belircimi çıkarıyorum. En son arkadaşlar 6 tek bir çift yapmıştık. Şimdi 7 tek bir çift yapıyoruz. Önce bu sefer çiftimizi yapıyoruz. Bakın. Çiftimizin ilk tekini yaptım. Şöyle tekrar bunu başlangıcına tutturuyorum. Şimdi aynı noktaya tekrar batıyorum ve çiftimi oluşturuyorum. Evet. Teklerimizi yapıyoruz. Çiftimizi yaptık. İkinci tekimiz. Üçüncü tekimiz. 4. 5. 6. 1
1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. tekimizi yapıyoruz. Ve ikinci çiftimizi de buraya yapıyoruz. Şimdi tekrar 7 tane tek. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi şöyle elimle şu kenarları şöyle bir düzeltiyorum. Sürekli yapıyorum bunu. Siz de sürekli bu şekilde yapmaya devam edin. Çünkü örgü gittikçe büyüdükçe de biraz zor oluyor ve topluyor. Her zaman elinizle düzeltin. Şimdi çiftimi yapıyorum. Bu 3. çiftim. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi son çiftimi yapıyorum. Bir, 2, 3, 4, 5, 6 ve sonuncu da buraya. 7. Şimdi aynı şekilde karşı tarafa da arttırmalarımızı yapıyoruz. Şöyle düzeltelim. Karşı tarafa da aynı şekilde arttırmamızı yapıp burada yine 8 tek bir çift sırasında arttırmalarımıza geçeceğiz. Evet, burada şimdi arttırma noktasına geldim. Arkadaşlar şimdi 8 tek bir çift sırasındayız. Artık arttırmalarımızı anladığınızı düşünüyorum. Burada ilk başta çift geliyorsa arkadaşlar burada tekle başlayacağız. Şimdi bakın 7 tek bir çift sırasına önce çifte başladık, sonra 7 tek. Şimdi 8 tek sırasındayız. Çifti gördük. Bakın işaretimizin olduğu yer. Burada 8 tekin ilk tekini yapıyorum. Buraya yine başlangıç noktanıza belirleyicinizi takın. Şimdi ilk tekini yaptım. İkinci tekim. Üçüncü tekim. Dördüncü tekim. Beşinci tekim. 6 7 ve 8. tekim. Şimdi 8 tekten sonra bir çift yapıyorum. İlk çiftim bu. Şimdi arkadaşlar video çok uzun olmaması adına zaten arttırmaları az çok anladınız. 8 tek bir çift, 8 tek bir çift, 8 tek bir çift şeklinde 4 kere arttırmamız var. Şimdi ben bunu 8 tek bir çift oldu. 11-12 sıra kadar genişleteceğim. Yani 12 tek bir çift gibi düşünüyorum. Şu anda herhangi bir ekstra arttırma yapmadım.
Eğer yaparsam onu zaten durdurup sizinle, yani oraya kadar gelip o arttırmayı da beraber yapacağız. Ama şimdi arttırmaları öğrendiniz. Aynı şekilde 9 tek bir çift, yani 9 tek burada 8. tekim tekle başladığı için 9 tek bir çift sıraya geldiğinizde burayı çift, yani ilk önce çiftimizi yapıyoruz. 9 tek bir çift, 9 tek bir çift, 9 tek. 10. sırada da buraya geldiğimizde tekle başlıyoruz. Çift üstüne geldiği için 10 tek bir çift şeklinde, yani başlangıçta bir sıra tekle başlıyoruz. Diğer sırada çiftle başlıyoruz. Bu şekilde oval tabanımızı büyütüyoruz. Ben de biraz büyüteceğim. Eğer ki arttırmaya gerek duyduğum anda tekrar kamerayı açıp arttırma yerlerimi size söyleyeceğim. Evet arkadaşlar, ben biraz ördüm. 12 sıra ördüm. Şimdi ben biraz daha öreceğim. Bunu nasıl ayarlıyorum? Şimdi çantanızın eninin ne kadar olmasını istiyorsanız, şöyle genişliğinin o kadar büyütebilirsiniz. Ben şöyle 3 sıra daha örmeyi planlıyorum. Şimdi 12. sıradayız. Şimdi arttırma yapmadım ama şöyle bir şey var. Şimdi bakın arkadaşlar, şurada arttırma yerlerimizde bir orantısızlık oluyor bazen. Şimdi onu şöyle düzleyeceğim arkadaşlar. Onu da arttırmalarımız gene aynı şekilde kalacak. Sadece arttırdığımız yeri biraz yukarıdan başlayacağız arttırmalara. Şimdi onu da şöyle yapıyoruz. Böyle yaklaştırayım size. Bakın şimdi arttırma noktamız burası diyelim. Sizin aşağıda da olabilir. Yani ip kalınlığına göre değişir. Şimdi ben onu biraz şöyle yukarıdan başlayıp arttıracağım. Gene çiftlerimiz 4 tane. Sonra bu da biraz aşağı gelmiş olacak. İkisi böyle orantılı olmuş olacak. Bunu genelde oval tabanlarda uygulanır. Hani bilmeyenler varsa bu şekilde tabanımızın orantısını düzenleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar, dediğim gibi 12 tek bir çift sırasındayız. Şimdi 13 tek bir çift sırasına geçeceğiz. Dediğim gibi 12 tek bir çifte kadar arttırdım. Ve tabanımı, yani çantamın aslında ana parçası bu. Onu büyüttüm arkadaşlar. Dediğim gibi sizin için bu kadar boy yeterliyse kalabilirsiniz. Ben birkaç sıra daha örmeyi düşünüyorum. Bu sırada da dediğim gibi şu tabanımın arttırım yerlerini orantılayacağım. Yapmak zorunda da değilsiniz ama ben böyle daha güzel durduğunu düşünüyorum. Şimdi normalde bakın arttırma noktam burası ama ben buradan değil, mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra sonra arttırmamı yapmak istiyorum. Şimdi buraya kadar geliyorum. Mesela 1, 2, 3, 4, 5. Yani bu size kalmış. Siz 5 tane yapabilirsiniz, 6 tane yapabilirsiniz. Ben de şimdi karar verip yapacağım. Hatta 5, 6. sırada buradan başlayabilirim. 8 fazla geldi yukarıya doğru. Şimdi buraya ilk çiftimi yapıyorum. Şimdi çiftimi yaptım. Şöyle ilk çiftimi yine tepesine, yaptığım yerin tepesine ilmek belirtip tuttum. Bunu biraz yukarı çektim. Dediğim gibi aşağı yukarı değiştirerek, yani oynatarak hem çiftlerin üst üste gelmesini engellersiniz hem de tabanınızın daha böyle ovalinin düzgün olmasını sağlarsınız. Bu şekilde şimdi 13 tane tek yapacağım, bir çift yapacağım arkadaşlar. Yaptığımız hiçbir değişiklik yok. Sadece yaptığımız arttırmayı yukarı kaydırmış olacağız. Bu tarafta biraz aşağı gelecek. Bu şekilde daha orantılı olacak. Şimdi dediğim gibi aynı şekilde 13 tek bir çift yapıyoruz. Burada da aynı şekilde aynı arttırmalarımız, aynı 4 tane çiftimiz var. Onlar değişmiyor. Ben 3 sıra daha en az örüp ondan sonra çantamın diğer parçalarını geçmeyi düşünüyorum. Dediğim gibi ben de ilk kez yaptığım için göz kararı buna karar vereceğim. Santimine, yani ölçeceğim benim için ölçü boyu ne kadar diye. Şimdi 2 ya da 3 sıra daha öreceğim. Arttırmaları dediğim gibi eğer aşağıdaysa bir sıra aşağıdan bir sıra yukarıdan başlayarak kenar yeri dengeleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, ana parçamın örüm işlemini bitirdim ve üstünden ütü yaptım. Siz de bu
sırada ütünüzü yapabilirsiniz. Bir sıra daha sık iğne döneceğiz ama ben bir ütümü yapıp görmek istedim parçayı. Şimdi parçamızın genişliğini size anlatacağım, ölçeceğim. Şimdi 14 tek bir çift olana kadar ördüm. Buradaki ayarlama kısmı şu şekilde oluyor. Çantayı bu şekilde katlıyoruz, biliyorsunuz şu yanda 2 tane disk gibi parçalarımız var. Çantanızın eni ne kadar olmasını istiyorsanız yine arttırma sıranızı çoğaltabilirsiniz. Ama benim için bu yeterli. Şimdi ölçü vereyim, bakın. Şöyle, bu 47 santim arkadaşlar genişliği. Şöyle yüksekliği de 26 santim. Bir sırada sık iğne geçeceğiz. En son sıra burada 26,5-27 santime denk gelir. Şimdi bana gönderilen fotoğrafta şöyle renkli boncuklar vardı. Şimdi bunlarla sap kısmını oluşturacağız. Yalnız bunu yapmadan önce ben ipimi ikisini de kestim arkadaşlar. Şurada bakın renk birleştirme yerinde. Size de tavsiyem şu olur. Eğer ipiniz bu taraflarda veya bu taraflarda birleşim yapıyorsanız bu sefer en son sırada orta kısma denk getirin. Burası kapandığı zaman alt kısımda kalsın. Şimdi buraya ben normal natural renkten yapacağım için 2 kat yapacağım. Yine önce boncuklarımı geçireceğim. Boncuklarımı geçirip ondan sonra sık iğne yapıyorum. Sık iğne yaparken de şu kısımda bununla beraber yapacağız. Boncuklarımı takıp sık iğneye devam edeceğim. İki tarafta da kulplarımız olacak. Önce boncuklarımı geçeceğim. Sonra bunun kulplarını ayraç yardımıyla nereye geliyor eşit bir şekilde ayarlayacağım. Şimdi normalde burada 18 tane boncuğum var arkadaşlar. 9-9 ayarlayacağım. Şöyle hangisi ne tarafa gelmesini istiyorsanız, zaten hani değişik değişik takılacağı için çok sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum. Şöyle boncuklarıma bakın. Şöyle takıyorum. Yeşil, pembe. Bunları ipime geçiriyorum. Sonra sık iğneye başlayacağız. Evet, bütün boncuklarımı geçirdim. Bakın bunlar küçük görünüyor ama biraz büyükler. Şöyle tutayım. Şimdi buradan ipimi ekleyeceğim. Şimdi ipimi ekleyip şöyle bir başlangıç yapacağım. Burada sık ipimi alıyorum. Tabii kalan ipi de yürüterek. Şimdi arkadaşlar sık iğnemizi yapacağız ama ondan önce şöyle bir eşitleme yapıyoruz ki buralara şöyle belirteç takıp saplarının nereye geleceğini şöyle ayarlıyoruz. Öncelikle ikisinin de eşit olması gerekiyor. Şimdi saplarımızı şöyle nereye koyacağımızı ayarlayacağız. Burada kaç tane boncuk takacağınız da önemli. Şimdi arkadaşlar buradan şuraya kadar bir gelelim. Sonra boncuklarımızı kaç tane boncuk yapacaksak o kadar böyle ipe göz kararı koyup nereden başlamamız gerektiğini ona göre bulacağız. Şimdi ben biraz öreceğim. Bu tarafa gelince işaretlememizi yapalım. Evet, bakın şöyle göz kararı sık iğne sıramı yaptım. Şimdi sapı ekleyeceğim kadar boncuğumu getiriyorum. Bir hizalama alacağım çünkü. 2, 4, 6, 8, 9 tane yapıyorum ben. Bakın. Şimdi bu şekilde ayarlayacağız. Bakın şöyle ortaya geçeceğiz ama bunu ben biraz fazla örmüşüm. Burada sıkıntı yok. Şöyle hemen sökelim. Şimdi ortalayacağız da çünkü çantayı. Şöyle sökelim. Şuraya kadar söktüm. Şimdi tekrar boncuklarımı getiriyorum. Bakın. Şimdi karşı taraftan da aynı şekilde bakın. Şöyle ortalıyorum. Hani yamuk olmaması adına. Burası iyi, ideal. Sonra karşıda ne tarafa tutturacaksam o şekilde
buraya işaretleyeceğim. Şöyle. Hatta tam biraz daha ortalarsak 1-2 tane daha. Dediğim gibi burada kendi çantanızın boyuna göre bakın, ben de yaparak ve deneyerek görüyorum. Çünkü ben de ilk kez yapıyorum bu çantayı. Tamamen tahmini şekilde yapıyorum. Dediğim gibi sadece şurada ayarlamayı doğru yapmanız lazım ki karşı karşıya geldiği zaman, çünkü bu ağzı kapanacak çantanın, hani çıt çıt konacak, saplarınız hizalı olmasını sağlamak önemli. Şimdi burada da ayarlayıp bu tarafa bir işaretleyici takacağım. Aynı şekilde de karşı taraftaki yere gelen, denk gelen yere bakın, denk gelen yere aynı işlemi yapacağız. Önce ben şimdi bunu hizalamasını yapayım arkadaşlar. Ondan sonra örüp karşı kısmına geçeceğiz. Bu boncukları nasıl karşıya geçireceğim onu da size göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bakın, şöyle ayarladım. Burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane sık iğne boşluk bıraktım. Bu işaretleyicinin olduğu yere tekrar bunu birleştireceğim. Bunu da şöyle yapmayı düşünüyorum. Yani bunu da dediğim gibi şu anda karar verdim. Şimdi zincir çekeceğim. 2. Şimdi gelişgüzel biraz sap olana kadar bir zincir çekeceğim. 4, 5, 6, 7. Sonra sökebiliriz arkadaşlar, hani fazlasını. 8. İpten de geçirebilirsiniz ama sanki böyle daha sağlam olacağını düşündüm. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Şöyle bakın. Dediğim gibi fazla çekebilirsiniz. Ben de biraz fazla çekeceğim. Sonra sökeriz orayı. Şimdi bakın. Şimdi buradan bu boncukların için karşıya geçireceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi sadece ipten de geçebilirdi ama ben böyle daha sağlam olacağını düşünüyorum. Evet, biraz geçirirken bu ipi zorlayabilir sizi. Şöyle yapabiliriz bence. Bakın şöyle ipimi çektim. Buna tel toka geçirip de o şekilde de yapabilirsiniz. Bakın şöyle iplerin zaten boncukların delikleri oldukça geniş olduğu için sıkıntı çıkmadan geçiyor bakın. Şöyle tekrar bütün boncuklardan uzattığım ilmeğimi böyle geçiriyorum ki daha sağlam olacağına inandığım için. Bütün boncuklarımızı geçirelim. Sonra tekrar buradan birleştirip devam edeceğiz sık iğneye. Ve karşı tarafta aynı şekilde askı yerlerini ayarlayıp aynısını yapacağız. Dediğim gibi benim gösterdiğim şekilde boncuklarınızı zincirin içinden geçirin. Sonra devamında sık iğneye başlayacağız. Evet, bakın boncukların hepsini geçirdim. Şimdi bakın zinciri geri söküyoruz. Ta ki şurada işaretlecimizde olduğu yere bakın. Şöyle son zincirimizde geldim. Tığımı bakın ipime geçirdim. Şimdi işaretleyicimi çıkarıyorum. Buradan kaldığım yerden bakın şöyle kaldığım yerden sık iğnelerime devam ediyorum. Bence oldukça güzel bir yöntem oldu. Arkadaşlar normalde bana bir fotoğraf gönderdi dediğim gibi. Hatta biraz daha sıkabilirim bunu. Bakın. Müşterim burada normalde bu iplerin içinden geçirmiş ama ben öyle sağlam olacağını düşünmediğim için, çünkü boncuk bu, hani yiyebilir ipi zamanla diye, zincir daha mantıklı geldi, hani daha sağlam olur diye. Yani bir şeyleri yaparken arkadaşlar kendinizden mutlaka bir şey katın. Birebir aynısını yapmayın. Yani mesela her zaman her yaptığım işin iyi olması için uğraşırım. Çünkü yaptığım iş benim de kalitemi belli ediyor. Şimdi ben bu çantayı yapıp gönderdiğim zaman benden övgüyle bahsedilmesini isterim. Biri gördüğü zaman desin ki
Bu Edda tasarımın çantası. Yani o yüzden izlenim çok önemli. Sadece yapıp para kazanmak amaçlı yapmıyorum bu işi. Hem yaptığım zaman hakkıyla da yapmaya çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar biraz sohbet ettik. Şimdi buradan devam ediyoruz. Bakın iyice sıkılaştırdım. Siz de eğer zincir bol geliyorsa sıkılaştırın. Direkt devam ediyorum. Sık iğnelerimi örmeye devam ediyorum. Bakın bu şekilde. Oldukça güzel oldu bence. Şimdi aynı karşı tarafa da geliyorum. Burada yerini ayarlayıp aynı şekilde bunları boncuklarımızı takıp şurada bakın başlangıç noktamızda buluşalım. Evet arkadaşlar bakın şöyle askılarımı karşılıklı gelecek şekilde yaptım. Şimdi şurada dediğim gibi birleşim yerine kadar sık iğnelerimi yaptım. Dediğim gibi hiçbir arttırma yok. Dümdüz sık iğnemi döndüm. Bundan sonra da ütü yapabilirsiniz. Tekrar bunda çalışabilirsiniz. Yani ütü yapabilirsiniz. Ben şimdi tek ütü yaptığım için tekrar ütü yapmayı düşünmüyorum. Ama isterseniz siz yapabilirsiniz. Şimdi şurada ipimi birleştireceğim ve keseceğim arkadaşlar. Şöyle ipimi biraz şöyle kesiyorum. Şimdi şöyle yakınlaştıralım. İpimi şuradan tığımdan çıkartıyorum. Bakın şu önde gelen, bakın şu battı. Şuradan ipimi geri çekiyorum. Sonra bakın şu ipin çıktığı nokta var. Buradan ipi içeri sokacağım. Bu kısmı iğneyle yapabilirsiniz. Hatta iğneyle daha kolay olur. İğneyle de yapabilirsiniz. Ben şimdi tığ ile yapacağım. Şöyle ipimi aynı yerden aşağıya doğru çekeceğim. Çekin ondan. Şimdi evet. Bakın. Bu şekilde bir görüntümüz oluyor. Şimdi ipi yürütüp gizleyeceğiz arkadaşlar. Bunu da tabi dediğim gibi bakın şöyle alttaki sık iğnenin geliş yönüne doğru çekin. Sağa sola değil. Yani burada ip yürüttüğünüz belli olmasın. Şimdi bakın. Şimdi ipimi yürüttüm. Sonra temizleyeceğim. Dediğim gibi ana parçamız bitti arkadaşlar. Şimdi isterseniz ütü basabilirsiniz tekrar çantanıza. Bu kısım bu kadardı. Yan tarafına silindir şeklinde parçalarımız var. Yuvarlak taban diyeyim. Onların yapımına geçeceğiz. Evet arkadaşlar, göstermiş olduğum gibi ana parçamızı bitirdik. Şimdi yanlara iki tane şöyle silindir şeklinde parçamız var. Yani yuvarlak taban yapacağız küçük. Yuvarlak tabanın arkasına yaptıktan sonra şöyle kanvas yerleştirdim. Aslında çift kat örüyoruz bunu da ama çantayı taşıyacak olan bu yan silindirler olduğu için biraz daha sert olmasını istedim. O yüzden bunun arkasına kanvas yerleştirdim. Eğer silindir çanta çalışıyorsanız mutlaka bu yan taraflarına yan körük yani silindir çanta olan yere mutlaka kanvas ya da kalın keçe koyun. Çünkü çantayı kaldıran şey bu silindirler. Şimdi bunu nasıl ayarlıyoruz boyutunu? Ben burada 7 tek bir çift olana kadar yuvarlak tabanımı büyüttüm ve burada yeterli oldu bu kadar benim için. Şimdi başlangıcı zaten beraber yapacağız. Mantık şu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Şimdi çantamızı şöyle katlıyoruz. Bakın şu yan tarafına gelecek. Sizin çantanız ne kadar büyükse o kadar bunu genişletebilirsiniz. Bakın şöyle çantanızın bak şöyle ağız kısmı kapanacak şekilde şöyle ayarlıyorsunuz. Ağız kısmı kapanacak bakın. Bu kadar büyütebiliyorsunuz. Yani ağız kısmının rahatlıkla kapanması lazım. Böyle çanta bu şekilde oluyor. Şimdi diğer parçasını beraber öreceğiz sizinle. Burada da yine aynı şekilde 2 kat ipten örüyoruz. Ben hasır renkten ördüm ama siz istediğiniz tamamen renkli de yapabilirsiniz. Aynı örgüyü yaptığımız gibi. Şimdi ölçüsünü de vereyim. Benim yaptığımın şöyle 13,5 santim genişliği var. Dediğim gibi 7 tek bir çift olana kadar ilerlettim. Şimdi
sizinle birlikte diğer tekini yapalım. Sayfamda yuvarlak taban yapımını detaylıca anlattım. Oradan da bakabilirsiniz. Burada sadece mantığını anlatacağım arkadaşlar. Hani video çok uzun olsun istemiyorum. O yüzden açıklamalar kısmına yuvarlak taban yapımını da bırakacağım. Oradan anlamadıysanız tekrar izleyebilirsiniz. Şöyle bir tane kancam var. Şimdi arkadaşlar 4 milim tığ ile örüyoruz yine. Şöyle parmağımızı, ipimizi ilk önce bir doluyoruz ve sihirli halka yapıyoruz. Şimdi doladıktan sonra bunun içinden tığımızı geçiriyoruz. İlmeğimizi alıyoruz ve bir kilit zinciri yapıyoruz. Bak, bu kilit zinciri, bunu saymıyoruz. Yanına bir tane daha yapıyoruz. Bakın bir tane oldu. Şimdi burada 6 tane sık iğne ile başlıyoruz. Birinciyi yaptık. 2 3 4 5 ve 6. Şimdi bunlar nasıl anlıyoruz? Yani yeni başlayanlar için bakın şurada tepelerine başak modeli gibi görünüyor. 1 2 3 4 5 6. Şimdi ipimizi çekiyoruz. Burada çekerken biraz dikkatli olun. İp 2 katlı olsa gene de kopabilir eğer çok böyle sert bir ipiniz yoksa. Şimdi şurayı tekrar düzeltiyorum. Şimdi ipimi çekiyorum, şöyle arka tarafa doğru alıyorum. Şimdi bakın 1 2 3 4 5 6. Hemen ilk başta gelen şöyle ilmeğim, çünkü bu ilk kısmı biraz zorlayabilir sıktığımız için de ipi. Şimdi buraya bir tane sık iğne yapıyoruz ve hemen ilmek belirleyicimizi takın. İp de koyabilirsiniz. Tel tokada, normal kanca da olur. Ne varsa elinizde. Şimdi aynı noktaya bir kere batıyoruz. 6 tane olarak başladığımız sık iğneleri bu sırada 12'ye çıkarıyoruz. Her bir sık iğne bakın başağın tepesine batıyoruz ve 2 tane sık iğne yapıyoruz. Biz buna çift diyoruz. Yani çift dediğimiz bu olay yeni öğrenen arkadaşlar için. Bakın aynı noktaya bir kere daha sık iğne yapıyorum. Çift olmuş oluyor. Şimdi yanındakine şimdi aynı noktaya bir kere daha şimdi yanındakine şimdi aynı noktaya bir kere daha. Biraz zorlayabilir arkadaşlar çünkü ip çift kat ve 4 milim tığla örüyoruz. Dediğim gibi siz 4,5-5'te kaldırır yani, ama ben sert durmasını istediğim için çantaya tokluk vermesi açısından biraz zorlandım örerken, ama sonuç muhteşem olacak. Şimdi hemen yanındakine tekrar şöyle batıyorum. Aynı noktaya 2 tane. Şimdi yanındakine de 2 tane. Toplamda bakın işareticimin olduğu yere geldim. Toplamda 12 adet sık iğne yapmış olmam lazım. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şimdi bir tek bir çift sırasına geçiyoruz. Şimdi bunu çıkartıp hemen ilk tekimi yapıyorum. Bu arada ipimi de yürütüyorum. Bakın sıkıyorum. Bunu ara ara yürüteceğim arkadaşlar. Böyle daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Bence daha sağlam oluyor. Böyle örerken aralarda yürütüyorum onu. Şimdi sık iğnemi yaptım. Hemen kancamı yine takıyorum. Yerimiz kaybolmasın. Şimdi hemen bir çift yapıyorum yanına. Yani yandaki sık iğnenin tepesine batıp 2 tane aynı noktaya sık iğne. Şimdi onun yanındakine bir tane tek sık iğne. Şimdi onun yanındakine bir tane çift sık iğne. Yani aynı noktaya 2 kere batıp sık iğne yapıyoruz.
Şöyle elimizde de her zaman düzeltin. Çünkü ip 2 kat. Hem de zaten kağıt ip el ütüsünü çok sever. Buna dikkat edin. Yandakine bir tane. Onun yanına 2 tane aynı noktaya. Evet. 2 tane aynı noktaya, yani çift. Tekrar yanındakine bir tane. Onun yanındakine 2 tane sık iğne aynı noktaya. Onun yanındakine bir. 2 tane ip olunca da bazen biri geride kalıyor. Şöyle bir elimle düzeltiyorum. Devam ediyorum. Şimdi tekrar yanındakine 2 tane sık iğne. Şurada bakın, hemen bunu da şöyle yürüteceğim. Bir tane de aynı noktaya. Şimdi bir tane sık iğne yanına. Şimdi bir tane çift. Tekle başlamıştık. Sıra sonumuz çiftle bitmeli. Şimdi bu sırayı tamamladık. Şimdi arkadaşlar şöyle düzeltelim. Şimdi 2 tek bir çift sırasındayız. 2 çift sayı olduğu için ve ben tabanlarını çiftlerin çift üstüne geldiği zamanki o görüntüyü beğenmediğim için, çünkü köşeli duruyor. Bakın, eğer her çiftte burada 2 tekle başlarsak çiftimiz yine çiftin üzerine gelecek. Bakın, bir, ikinci tek ve çift. Bu sefer altıgen oluyor tabanımız. Böyle yuvarlak olmuyor. Yuvarlak olmasını istiyorsak çiftleri kaydırmamız gerekiyor. Bunu da çift sayıları bölerek yapıyoruz. Mesela 2 tek bir çift, 4 tek bir çift, 6 tek bir çift. Bu çift olan sayılarda yarısını bölüp diğer yarısından devam edeceğiz. Dediğim gibi detaylı anlatımı açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan detaylıca izleyebilirsiniz. Şimdi işaretimi çıkarıyorum. Buraya 2 tane tek yapıp başlayacağız. Ama önce 2 tekin bir tekini yapıyoruz. Ve bu sadece başlangıç sırasında oluyor. Hemen şuraya işaretleyicimi koyuyorum. Şimdi 2 tekin ilkini yaptım. Şimdi çift yapacağım. Tekini böldüm. Teki de bu tarafta kalacak. Şimdi bir çiftimizi koydum. Şimdi devam ediyoruz. 2 tek bir çift şeklinde. Bu sadece çift sayılarda sadece başlangıca özel bir durum. Sonra devam ediyoruz normal yaptığımız gibi. Birinci tekim, ikinci tekim yanına ve çiftimi yapıyorum. Yani aynı noktaya 2 kere. Şimdi tekrar 2 tane tek yan yana, aynı noktaya değil. Şimdi bir tane çift. Bakın. Bir tane tek. Şimdi çiftimi yapıyorum. Aynı noktaya bir tane çift. Yani 2 kere aynı noktaya sık iğne. Tekrar birinci tekim. İkinci tekim. Bu arada hızlı ördüğümü düşünüyorsanız yanda ayarlar kısmında, videonun kenarında oynatma hızı var. Onu yavaşlatabilirsiniz. Şimdi bakın, 2 tane tek yaptım. Çift yapıyorum. Şimdi tekrar birinci tekim ve ikinci tekim. Şöyle elimle açıyorum, biraz düzeltiyorum. Tekrar çiftimi yapıyorum. Birinci, aynı noktaya bir tane daha sık iğne. Şimdi tekrar bir tek, ikinci tekim ve çiftim. Şöyle.
Şimdi bakın arkadaşlar. Çiftten sonra bir tane tek yapıyoruz. Bu da başlangıçta böldüğümüzü iki tekin diğer teki arkadaşlar. Bir tek burada yapmıştık. Bir tek de sıranın sonunda iki tek olmuş oldu. Sadece bu ikiyi burada yapmıyoruz da birini yapıp diğerini de sonda yapıyoruz. Kaydırmış oluyoruz çiftlerimizi. Şimdi 3 tek bir çift sırasındayız. 3 tek sayı olduğu için bu tek sayılarda hiçbir değişiklik yok. Direkt buradan tek yaparak başlıyoruz. İlk tekini yapıyorum. Hemen şurada işaretimi koyuyorum. Şimdi normal 2 tane daha tek yapıyorum. Yani 3 tek. Üç tek. Üçüncüyü de yaptım. Ve bir çift. Böylelikle çiftlerim üst üste gelmemiş oluyor. Ben hep bu yöntemi kullanırım. Ve oldukça da başarılı olduğunu düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bu sırayı da 3 tek bir çift 3 tek bir çift olarak bitiriyoruz ve sıra sonu mutlaka çiftle bitecek. Tekle başladığımız için. Şimdi bunu yaptıktan sonra 4 tek bir çift sırası var. Bu 4 tek çift sayı olduğu için aynı şekilde nasıl 2'yi bölmüştük. 4'ü teki de ikisini önce yapıyoruz. Sonra bir çift yapıyoruz. Sonra 4 tek yapıyoruz. Sıra sonunda tekrar burada 2 tane tekle bitmiş oluyoruz. Evet bakın sıra sonuna geldim. Şimdi 3 tekle başladım. Sıranın sonu bir çiftle bitirdim. Şimdi arkadaşlar 4 tek bir çift sırasındayız. Buradan sonra zaten anlarsınız tabanın oluşum şeklini. Şimdi 4 de çift sayı olduğu için aynı 2'de yaptığımız gibi 4'ü de böleceğiz. Bunu böleceğiz. Önce ikisini yapacağız. 2 tek yapacağız. Şimdi 2 tekin ilk tekini yapıyorum. Hemen şuraya kancamı takıyorum. Şimdi bunu yaptıktan sonra diğer tekimi de yapıyorum. İkinci tekim. 4'ü 2'ye böldük arkadaşlar. Şimdi çiftimi yapıyorum. Bu sadece başlangıcı özel. Dediğim gibi sadece başlangıçta yapıyoruz. Diğer gerisi normal 4 tek bir çift şeklinde ilerleyecek. Şimdi çiftimi de yapıyorum. 4'ü 2'ye bölmüş oldum arkadaşlar. Şimdi normal 4 tane tek yapıyorum yan yana. 2 3 şöyle elimle de düzelteyim. Bakın 1 2 3 4 4 tekimi yaptım. Şimdi hemen yanına bir tane çift. Yani aynı sık iğnenin üzerine 2 kere sık iğne. Çift kat ipte biraz zorlandım açıkçası. Takılıyor çünkü. Şimdi tekrar 4 tane tek yan yana her bir sık iğnenin üzerine gelecek şekilde 4 tek yapacağız. Birincisini yaptık. İkincisini. Üçüncüsünü. Ve dördüncüsünü. Şöyle de elimle bir düzeltiyorum. Şimdi çiftimi yapıyorum. Aynı noktaya 2 kere sık iğne. Şimdi tekrar 4 tane tek. 1 2 dediğim gibi hızlı yaptığımı düşünüyorsanız oynatma seçeneklerinden yavaşlatabilirsiniz. Bu da 3. Bu da 4. Şimdi dördüncüyü de yaptık. Şimdi bir çift uyguluyoruz. Çiftimizi yapıyoruz. Evet, çifti yaptık. Şimdi 4 tane tek. 1 2 3 4 tane tek. Şimdi tekrar çift. Yani aynı noktaya 2 kere sık iğne. Şimdi şöyle elimle yine düzeltiyorum. Şimdi tekrar 4 tane sık iğne. 3 4. Şimdi tekrar çift yapıyorum. 1
Bakın arkadaşlar şimdi. 2 tane sık iğnenizin kalmış olması gerekiyor. Bakın 1 ve 2. Burada da 2 tane yapmıştık başlangıçta. Böldüğümüz için 2 tane de burada kaldı. 4'e tamamlamış oluyoruz. Şimdi artık arkadaşlar siz buradan çift sayıları bölerek yaptığımızı anladınız. Şimdi 7 tek bir çift olana kadar bunu büyütüyorum. Şurada birleşim yerini göstereceğim size. Sonra da arkasına şöyle kanvas dikeceğiz. Daha doğrusu yani dikebilirsiniz. İsterseniz size kalmış. Şimdi detaylı anlatımı açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar. Oradan yuvarlak taban yapımını detaylıca izleyebilirsiniz. Burada hani tam olarak öğrenemedim diyorsanız oradan da bakabilirsiniz. Şimdi ben bunu tamamlayıp geleceğim. 7 tek bir çift olana kadar yaptım. Şimdi şu başlangıç noktasındayım. Burayı nasıl ipimi keseceğim, nasıl birleştirdiğimi onu size göstereceğim. Şöyle ipimi kesiyorum. Arkadakileri de şöyle temizleyeceğim. Sonra dediğim gibi detaylıca gizleyeceğim ipleri. Şimdi arkadaşlar ipimi buradan çekiyorum. Bakın şurada önde gelen başak modeli şöyle iç tarafından giriyorum. İpimi buradan arkaya çekiyorum. Şimdi tekrar bu ipi şurada bakın çıkış noktası burası, oradan geri çekeceğim içeri. Tığımı şöyle içeri alıyorum. İpimi şöyle geriye doğru çekiyorum. Bakın bu şekilde duruyor. Şimdi ipimi yürüteceğim. Normal yürütmeden ipimizi kesmiyoruz. Her zaman söylediğim şey. Şimdi şöyle ipimi aşağı kadar yürütüp öyle keseceğim. Sonra arkadaşlar şöyle yapayım. Sonra arkasını temizlerim. Bakın. Sonra buradaki gibi arkasına kanvas dikeceğim arkadaşlar. Sonra parçamın bakın şöyle parçamı tamamlamıştım. Astar kısmına şimdi astar kısmını yapacağız. Buraya istediğiniz astarı yapabilirsiniz. Dediğim gibi astar yaptıktan sonra bunların arkasına da astar yapıyoruz. Sonra birleşim kısmına geçeceğiz. Evet arkadaşlar, parçalarımı bitirdim bakın ve arkalarına kanvas ve astar yaptım. Burada da bakın şöyle ben 50 kişi yaptım. Formuna göre astarımı diktim. Kenarlardan katlayarak elimle hayalet iple diktim arkadaşlar. Şimdi size ölçü vereceğim. Şu bitmiş halini şöyle ölçüsünü vereyim. Toplamda 47 santim genişliği var. Şöyle de yüksekliğini veriyorum. 27 santim arkadaşlar. Şu parçaları ölçmüştüm ama tekrar ölçeyim. Bakın 13 santim. Şimdi bunları birleştirme kısmına geçiyoruz. Şimdi öncelikle şöyle iki parçamızı birleştiriyoruz. Ve ortadan şöyle bir mandal yardımıyla şöyle sabit durmasını sağlıyorum. Bakın şöyle. Şimdi şuradan da bir tane tutturabiliriz. Zaten çantanın ağzı biraz açık gibi şuraya kadar. Şöyle tutturalım dikeceğiniz yere kadar. Bakın şöyle. Şimdi hatta şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlar bakın. Şöyle biraz yükselteyim. Çanta oldukça geniş oldu arkadaşlar. Şimdi şu parçalarımız. Bakın. Şöyle koyacağız parçalarımızı. İğne yardımıyla birleştireceğiz. Bunu şöyle ayarlayalım. Zaten silindir şeklinde olduğu için şöyle sıradan başladığınız zaman zaten eşit olacaktır. Bakın. Şöyle iğne yardımıyla bakın şöyle içine oturttum. Gördünüz mü? Diğeri de zaten aynı boy. Evet bakın şöyle kenarlarına kanca yardımıyla şöyle sabitledim. Burada dikkat etmeniz gereken bakın şu başların ikisini de aynı yerden sabitleyip ve başlamış olmanız lazım. Yani şu boşlukların eşit olması için bakın ve şu karşılıklı gelen yerlerin de aynı böyle hizada olması gerekiyor.
Ya buradaki sağ soldaki boşlukların eşit olması için. Şimdi şu ağız kısmına da çıt çıt yapılacak arkadaşlar. Şimdi şuradan başlayacağım birleştirmeye. Şöyle iğneme ipimi geçirdim. Şöyle bakın. Şu azıcık aşağıdan başlıyorum. Sonra yukarı çıkacağım. İpimi burada gizlemek adına. Biraz yürütmek adına şöyle yapayım. Hatta bakın şuradan ipimi iç taraftan alıyorum. Şöyle ipimi yürüteceğim. Şimdi yukarı çıkıyorum. İpim hem sabitlensin. Şimdi bakın arkadaşlar. Şöyle makine dikişi gibi diyorlar ya, bir aşağıdan bir yukarıdan. Bakın şimdi buradan başladım. Şimdi tekrar aşağıda benim. Bunu artık çıkarabilirim. Buraya çünkü iğnemi battım. Bakın şöyle tekrar yukarı çıkıyorum. Bunu tek kat böyle dikerseniz çok sağlam olur. Şimdi tekrar aşağıya. Şurada bakın başak modellerin arkalarından doğru geçiriyorum iğnemi. Şöyle ipimi de şöyle saklıyorum. Hatta birazını kesebilirim. Düğüm atmıyorum. Ben genelde düğüm kullanmıyorum arkadaşlar. Düğüm kaba duruyor diye düşünüyorum. Arada görünmesin. Bakın. Tekrar şöyle geri ilmeğe gidiyorum. Tekrar ileri. Bakın şu başak modellerin arka tarafından doğru. Arka tarafından doğru iğnemi geçiriyorum. Ve bu şekilde birleşimlerimi yapıyorum. Bakın. Bakın oldukça güzel duruyor. Aynı teknikle burada işaretleyicimizin olduğu yere kadar yapıyoruz. Aynı şekilde burayı da yapıyoruz. Sonra zaten çıt çıt işlemimiz kalıyor. Ondan sonra çantamız bitmiş olacak arkadaşlar. Dediğim gibi birleştirmemizi yapalım. Sonra tekrar buluşalım. Evet, çantamın birleşim yerleri bitti. Bakın arkadaşlar, son yaptığınız ipi zaten kesmeden önce yürüterek kesiyoruz. Bunu biliyorsunuz. Şu şekilde bakın, içine de şöyle deri çıt çıtlardan taktım ağız kısmına. Oldukça güzel bir çanta oldu. Ben de dediğim gibi ilk kez ördüm ama sonuçtan çok memnun kaldım. Oldukça geniş bir çanta. Ölçtük biliyorsunuz, neredeyse 30 santime yakın bir çanta oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Yapacak olan arkadaşlar şimdiden kolay gelsin diyorum. Bir dahaki videoya kadar hoşçakalın. Videoma bir beğeni, emoji, yorum yapmayı ve hype puanlarını eksik etmeyin arkadaşlar. Hoşçakalın.